Merhaba hanımlar, Ebe ve Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir Zara modeli anlattım. Bu model olay oldu. Beni etiketleyenler oldu. İşte mesaj atanlar oldu. Bu model hiç kimsenin tasarımı değil. Herkes birbirinden ilham alarak yapıyor. Ben de birilerinden ilham alarak yapıyorum. Yani bu Zara modeli daha önceden zaten ben 2 ay önce, hatta 3 ay önce bu modeli yaptım. YouTube kanalına anlattım. Sadece birazcık farklılıklar yaparak, farklı bir kendi dokunuşlarımı katarak minik bir şeyler yaptık. Hani uzaya füze fırlatmadık. İşte insanları mağdur etmenin anlamı yok. Hakkım herkese helaldir. Her istediğiniz modeli yapabilirsiniz. Sayfanıza koyabilirsiniz. Sadece benim resimlerimi alıp sayfanıza atmayın. Sadece bu. Kendiniz örün, etiketleyin. Hani etiketlemenize bile gerek yok. Çünkü sizin kendi el emeğiniz oluyor. Ben burada anlatıyorum. Sizler faydalanıyorsunuz. Ben de YouTube'dan belli bir kazanç almaya çalışıyorum. Bu şekilde herkes birbirinden faydalanıyor. Ve sizler sayesinde YouTube kanalımda büyüyor. Şimdi kısaca bu modelden bahsedeyim. Eni 27 santim, boyu 31 santim, rahatlıkla 1 yaş bebeklere olur, aylık bebeklere de olur, 1,5-2 yaşa da olur. Sadece bakın motif sayısını şimdi 1, 2, 3 sıra ördüm. Mesela bir sıra daha örüp 3-4 yaş çocuklara göre de ayarlayabilirsiniz. Yani bu motifin, bakın bana soruyorsunuz kaç motif yapmam lazım. Şimdi böyle dörtlü motif yapacaksanız 1, 2, 3, 4, 5 sıra örersiniz. Büyük bir motif düşer ve bu şekilde işte 6 yaş, 7 yaş hani ona göre ayarlayabilirsiniz. Kullandığım ipler Alize Baby Base, Kartopu Baby One, işte Nako Elite Baby, ondan sonra Himalaya Bebelux gibi ipleri kullanabilirsiniz. İşte bunun kod rengi mesela 43'tü Alize Baby Base'de. İşte bu renk mesela Kartopu Baby One'ın 25'iydi. Bu işte Nako Elite Baby'nin rengi. Bu da Alize Baby Base'in rengi. Bu da işte Nako Elite Baby'nin rengi. Mesela bu da Nako Elite Baby'nin. Elimdeki artık iplerden yaptım. Hatta normalde bunun çevresi böyle lastik olacaktı. İpimin ton farkı olduğu için yapamadım. Bu şekilde yaptım. Ama ilerleyen videolarda nasıl yaptığımı güzel detaylıca anlattım. Fazla da uzatmayayım. Hemen örgüye de başlayalım. Bir de tığ numaramı da söyleyeyim. Hemen 2,5 milim tığdır. Ve bu kadar. Ve örgüye de başlayalım. Evet hanımlar. Önce çiçek yapımından başlayacağız. Toplam 4 zincir çekeceğiz. Bakın bu düğüm atıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir. Eğer bir zincir daha isteyen atabilir. İpiniz ince ise 5 zincir yapın. Ben 4 zincir yaptım. Şimdi ilk birinci zincirden girdim. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum. Toplam 12 tane yalancı trabzan yapıyorum. Çiçeğin şu an ortasını yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 yaptıktan sonra hemen bakın buradaki yalancı trabzanın tepesi var. Burada 2 tane zincir. Buradan girdim. Tel aldım. Direkt çıktım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci zincirin bakın ikinci tepeden bir boşluk atlayıp ikinci tepeden girip bu şekilde sık iğne yaptım. Şimdi tekrardan 1, 2 ve 3. Aynı şekilde bir boşluk atlayıp bu şekilde zemin hazırlıyoruz çiçeklerimizin yaprakları için. Toplam 6 tane kutucuk olacak. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bakın hemen başladığımız yerin tam dibine batıyoruz. Zaten bakın
Bir boşluk atladık. Bu şekilde yaptık. Sayalım kutucukları. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuğumuz var. Şimdi bakın bu kutucuğa ipi kaydıracağız. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Bu boşluğa toplam 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hanımlar şimdi burayı iyi dinleyin. Çünkü burada yaprağın böyle muntazam şekilde düşmemiz lazım. 1, 2 zincir çektim. Bakın gene aynı boşluğa batıyorum. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Şimdi bu diğer boşluğa geçmek için tığımı diğer kutucuğa, bakın boşluğa battım. Tel aldım. Direkt çıktım. Şimdi tekrar 2 zincir çektim. Sonra 4 tane trabzan. Şu an 2, 3 ve 4. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Boşluğa battım. Direkt bakın çıkış yaptım. Bu şekilde çiçeğimizi oluşturuyoruz. Diğer yaprakları da yapalım. Aynı bu şekilde yapraklarımızı yapalım. Evet. Şimdi hanımlar. Bakın diğer yaprağı da yaptım. Bakın bu yapraklar ayrık. Olmaması için buradan bakın yaprağın tam boşluğundan girdim. Direkt çıkış yaptım ve birbirini bütünleştirdim. Şimdi geldik. Böyle arkasını çevirelim. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyoruz. Bakın bu yaprakların dibinde yaptığımız sık iğne var. Bu arkadan tığı geçirdik. Önden bakın şu direği böyle bu şekilde alıyoruz. Bakın çok basit. Bu şekilde aldık. Bakın tel alıyorum. Tel aldım ve bir sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. Aynı şekilde şimdi önünü buradan göstereyim. Bu şekilde aldım, geçirdim. 1, 2, 3 ve 4. Kamerayı biraz böyle yapayım. Bakın böyle boşluğa geçiriyorum. Yaprakların ek olan yerinden birbirine bakın zinciri çekiyorum. Ya da şu şekilde de yapabiliriz. Bakın sizi daha iyi anlayın diye böyle gösteriyorum. Bakın şuradan geçirdim. Böyle ayarlıyoruz. 4 zincir çekerek 6 tane çiçeklerimiz için yuva yapmış oluyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bakın buraya geldik. Burada da aynı şekilde bakın yuva burada. Hemen bu yuvadan girdik. Şimdi bakın tekrar şimdi bu boşluğa ipi kaydırdım. 1, 2, 3. İster 3 ister 2 tane zincir çekebilirsiniz. Şimdi bu yuvalara şimdi şu an ilk yaprağımızı yapıyoruz. 2 toplam 6 tane trabzan var. 3 4 5 ve 6. 2 4 6. 1 2 3. 3 zincir çektim. Boşluğa batıyorum aynı yerden. Direkt çıkış yaptım. Bakın. Sık iğne yapsaydım yapraklar keskin durmazdı. Şimdi karşıya geçtim. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. 1 2 zincir 3 zincir çektim. Aynı şekilde 6 tane dolduruyorum. 5 6 2 4 6 trabzan. 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın aynı yere battım. Direkt çıkış yaptım. Şimdi direkt karşıya geçiyorum. Bu şekilde 6 tane yaprağı dolduralım. Evet, şimdi son yaprağı yaptım ve bitiriyorum. Aynı şekilde karşı tarafa geçiş yaptım. Bakın ipimi. Şimdi böyle bir zincirle kenetledim. Şimdi aynı şekilde 1, 2, 3 ve 4. Eğer ipiniz ince ise hani buradaki şey kasıyorsa 5 tane zincir çekin.
Şimdi bakın şuradan aynı şekilde tekrar zincirden yuva yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bakın tığ geçirdim. Tel aldım. 1, 2, 3 ve 4. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bakın bu şu alttaki değil, bu üstteki hemen yanındakinden aynı işlemi yapıyoruz. 4 zincir çekerek. Şöyle de göstereyim size daha iyi anlayın diye. 1, 2, 3 ve 4. Evet, son yuvaya geldik. Bu şekilde ayarladık. Şimdi aynı şekilde tekrar ipimizi geçirdik. 1, 2 tane zincir çekiyoruz. Şimdi burada yuva yapacağız motif için. 1, 2, 3 trabzan, 1 zincir. Şimdi aynı yere aynı şekilde 1, 2, 3 trabzan, 1 zincir. Hiç zincir, bir tane zincir çekiyorum. Bakın geldim ikinci yuvaya. Buraya da 3 trabzan, 1, 2, 3, 1 zincir. Yuvaya tekrar 1, 2 ve 3. 1 zincir. Bu şekilde bakın yuvalara ikişerli 1, 2, üçlü yuva yapacaksınız. Bakın 1, 2. Aralarında da bir zincir var. Bakın her yuvada 2 tane üçlü grup var. 1, 2, 3, 4. Bakın mesela 2, 4, 6, 8, 10, 12. Toplam 12 tane üçlü grup olacak. Aralarında da bir zincir olacak. Bu sırayı da aynı bu şekilde bitirelim. Evet, bakın geldim bitirdim. Bir zincir çektim ve trabzan tepesinden tel aldım. Direkt çıkış yaptım ve bir zincirle kenetledim. Şimdi yeşil olan yere, yaprak görünümlü olan yere geçiyoruz. Zaten buradan sonra da motifi kurmuş olacağız. İpimizi bakın bu boşluk olan yerden geçirelim. Düğüm atalım. 1, 2 zincir çektim. Şimdi 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 1, 2 zincir çektim. Bakın buradaki bakın üçlü boşluklar var yani bir zincir çekmiştik. Onların boşluklarına batıyoruz. Bir trabzan, 1, 2 zincir. Tekrar bir trabzan, 1, 2 zincir. Şimdi geldik köşeye. 1, 2, 3, 1, 2 zincir çektim. Sonra aynı yere tekrar üçlü yapıyorum. Çünkü motifime kare şekli vermek zorundayım. Zaten başlarken üçlü yapmıştık ya. Bu köşenin sadece sağ kısmı burası. Bitirirken sol kısmını öreceğiz. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Boşluğa bir tane. 1, 2 zincir. Boşluğa bir tane daha. 1, 2 zincir. 1, 2, 3, 1, 2. Şu an diğer köşe yapıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2. Bakın bu şekilde motifi yapıyoruz. 1, 2. Şimdi şu an üçüncü köşeye yapıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 1, 2. Burayı kesmeyeyim. Tamam, anlatayım size burayı. 1, 2.
Evet, geldik şimdi diğer köşeye. Şimdi hanımlar bakın, ilk başladığımız köşenin sağını yapmıştık. Şimdi solunu yapıyoruz. Aynı şekilde 1, 2 ve 3. Şimdi 1, 2 zincir çekip trabzanın tepesinden girdim. Tel aldım, direkt çıktım. Bakın. Bu şekilde köşeyi yaptım. Bakın motifimiz ortaya çıktı. Şimdi kahverengi olan kısma geçiyoruz. Şimdi aynı şekilde tekrar köşeden başlıyoruz. Sadece köşenin şu an sağ kısmını yapacağız. Şimdi hanımlar bakın. 2 zincir çektik. 1, 2 ve 3 yaptım. Bakın bu boşluğa toplam 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar aynı şekilde boşluğa trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Aynı şekilde 1, 2, 3. Bakın boşluklara 3'er tane trabzan yaptım. Aralarında hiç trabzan yok. Zincir yok, pardon. Geldik köşeye. Bu köşeye de 3 tane yapalım. Önce 1, 2 ve 3. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Şimdi aynı yere tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde motifimi hem büyütüyorum hem köşesini de netleştirdim. Bakın köşe oluştu. Aynı bu şekilde köşelerde de aynı devam ediyorsunuz. Sadece köşelerde 2 zincir var. Bakın üçlü üçlü yapıyorum. Hiç aralarında zincir yok. Birbirine bitişik. Şimdi bu motifi bu şekilde komple köşelerini aynı buradaki gibi yapalım. Buraya kadar gelelim. Evet, bakın yaptım tam köşelerini. Şimdi son geldik diğer köşemize. Aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 1, 2 zincir ve trabzan tepesinden girdim, tel aldım, direkt çıkış yaptım ve bu şekilde bitirdim. Şimdi krem renge geçiyoruz. Bakın kare bir motif oluştu. Şimdi krem ipini öreceğiz. İpimi hemen ayarlayalım. Şuradan başlayayım. Fark etmiyor zaten. Ek yer hiçbir şekilde anlaşılmıyor. Düğüm yaptık. Aynı şekilde kahverengiyi nasıl yaptıysak kremi de aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3. Şimdi bakın bu boşluklar var ya. Üçlü üçlü boşluklar. Oradan 1, 2, 3. Bakın üçer üçer yapıyoruz. Farklı bir işlem yok. Sonra köşeye geleceğim tekrardan. İki, 3, 1, 2, 3. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Bakın köşede aynı işlem, farklı hiçbir işlem yok. Bu şekilde motifi büyüteceğiz. Bakın. Şimdi bir sıra krem gidiyorum. Sonra 2 sıra daha gittiğim zaman bayağı büyük oluyor. Mesela bu motiften işte hırka, kazak, yelek, battaniye yapmak isteyenler varsa işte her yaş grubuna göre bir sıra motif daha arttırarak mesela büyük yaş gruplarına göre yapabilir istediğini. İşte ben bu motiften şu an bir yelek yapacağım.
Zara yelek modeli diyorlar genelde. O şekilde bir yelek yapacağım. Ama mesela 2 yaş yapmak istediğim zamanda değilim. Şu an kremden 2 sıra değil de 3 sıra öreceğim. 3-4 yaş öreceğim zamanda diyelim 4 sıra öreceğim kremi. O şekilde motif sayısını, motifteki bakın sıra sayısını arttırabilirim. Ama dilerseniz de çiçekleri daha çok gür olsun istiyorsanız sadece bir sıra krem gidip işte üçlü üçlü bir yelek yapabilirsiniz. Üçlü, işte yandan üçlü, boydan üçlü. O şekilde de yelek yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Bakın hiçbir farklı işlem yok. Üçlü, iki zincir, üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Evet, geldim köşeye. Bir iki zincir çektim. Direkt trabzan tepesinden girdim ve çıkış yaptım. Bir iki zincir çekerek son bir sıra daha krem atacağım. Motifi bitireceğim. Dediğim gibi siz aynı bu şekilde devam ederek motifi büyütebilirsiniz. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Mesela bu motiften yastıklar, çantalar, hırkalar, kazaklar, her şey olabilir. Ben bu motiften hırka anlatmayı düşünüyorum. Sonraki videolarda tabii. Şimdi bunu yelek olarak anlatacağım. Şimdi bakın hiç farklı bir işlem yok. Üçlü üçlü gidiyorum. Bakın. 2 3. Şimdi geldik köşeye. 2 3 2 zincir ve tekrar bakın üçlü köşe yaptım. Evet hanımlar, bu şekilde motifi yapıyoruz, bitiriyoruz. Zaten bakın şurada da göstereyim size motifi. Ben diğer motifle ekledim. Çok güzel bir motif oldu hanımlar. Bu motiften dediğim gibi her şey yapabilirsiniz. Evet, motiflerimizi bitirelim. Ondan sonra istediğiniz modeli sizler yapabilirsiniz, tasarlayabilirsiniz. Şimdi yelek için toplam 8 tane motif yapacağız. İstediğiniz renklerden ayarlayın. 8 motifi hazırlayalım. Ondan sonra yeleğe başlayacağız. Şimdi hanımlar, motifleri yaptık, bitirdik. 8 tane yaptım. Ben daha önceden hatta birleştirdim. Şu şekilde göstereyim. Hatta omuzlarına gittim. Bunu sizler için sökeceğim. Anlatacağım bu omuz detayını. Şimdi bakın birbirine bakacak. Ön yüzleri, çiçekler birbirine bakacak. Şimdi bakın şuradan birleştiriyoruz. Motif birleştirmesi yapıyoruz. 4 tane zincir çekip bakın boşlukları böyle sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 boşluklardan girdik. Sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Evet bakın geldik, birleştirdik ve düğümde attım. Motifleri böyle yan yana birleştirdikten sonra bu ikisini de aynı şekilde böyle bakın katlayın. Birleştiriyoruz yeniden. Ben bunları temizlemedim. Temizlemek bayağı uzun sürüyor. En son temizleyeceğim. Böyle boşluğa girdim. Şimdi düğüm atıyorum. Aynı şekilde 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bakın. Bu şekilde 1 2 3 4
Boşluğa geldim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde motifleri hemen birleştiriyoruz. Şimdi burayı ben sonra birleştireyim. Zaten bu ördüğüm parça arka parça. Şimdi öne gelelim. Fazla uzatmayayım diye videoyu. Şimdi öne geldik. Birleştirdik motifleri. Ben şimdi bunu sizler için söküyorum. Göstereceğim. Söküyorum. Zaten çok basit bu da. Hani farklı bir işlem yok. Ay pardon. Bakın ipi taktım. Düğüm attım. Şimdi köşede olduğum için bakın üçlü olduğu için bu köşeye bir tane trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden direkt bu boşluğa geldim. 1, 2 ve 3 yaptım. Aynı şekilde tekrar 1, 2, 3. Bakın. Aynı şekilde 1, 2, 3. Bakıyorum 1, 2, 3, 4. Toplam 4 tane üçlü var. Bu bir trabzan. Şimdi 1, 2 ve 3. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Döndüm. Şimdi direkt buraya 3 tane trabzan yapamam. Çünkü örnek V şeklinde toplanır. Buraya hemen bu tepeye bir tane trabzan, sonra bu boşluğa tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Aynı başlarken bir trabzan gibi düşünün. Şimdi aynı şekilde 1, 2, 3. Geldik boşluğa. 1, 2, 3. Şimdi bakın bu boşluğa geldik. Şimdi size burada minik bir taktik veriyorum. 2. Bakın 3'ü de bu trabzan tepesine batarak dümdüz oluyor. Bu şekilde ayarlıyorsun. Yani üçlü yapmış gibi oluyorsunuz. Şimdi aynı şekilde bir trabzan, bu boşluğa 1, 2, 3. Bakın bir trabzan yaptım hemen tepesine. Sonra boşluğa 3 tane. Tekrardan 1, 2, 3. Boşluğa tekrardan 1, 2, 3. Şimdi bakın geldik. Bir tane trabzan var ya buraya. 1, 2, 3'ü de bu trabzanın tepesine batıp bu şekilde bakın dümdüz muntazam bir şekilde yapıyoruz omuz detayını. Bakalım kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5. Şu an 3 sıra ördüm. Şimdi bir trabzan ve bu şekilde 2 sıra daha örüp toplam 5 sıra yapacağım. Bakın zaten son bir sıram kaldı. Bunu da ördükten sonra diğer sırayı örüp bitireceğim. Şöyle hızlı hızlı örüyorum ki videoda uzun olsun istemiyorum. 1, 2, 3 bakayım. 1, 2, 3, 4'teyim şu an. Bu ördüğümüz yer ön parça. Arka parça içinde küçük bir detay var. Onu da size anlatacağım. Bütün detayları anlatıyorum ki çok güzel örün, çok güzel yapın diye. Şimdi bir boşluğa batıyorum. Son zaten sıramı gidiyorum. Ya ben elimden geldiğince bütün detayları anlatmaya çalışıyorum. Unuttuğum, atladığım yerler olabilir. Hani o yüzden bazılarınız birkaç kişiye denk geldim. Kötü yorumlar yaptılar işte. Ama işte hani insanlık hali unutabiliyorum. Hani robot değilim. Hafıza kartım yok. Dalgınlığıma geliyor unutuyorum yani. Ama mümkün olduğunca her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Videolarım da o yüzden uzun. Şimdi bakın bitirdim. Bu şekilde ön parçayı bitirdik. Şimdi arka parçayı da yapıyoruz. Bekleyin hemen.
Ha, bu arada şimdi buradan başladığımız için bu omuza buradan başlayacağız. Bu iç taraftan ipi takıp bu şekilde gidip geleceğiz. Eşit bir şekilde düşmüş olacak. Şimdi arka parçaya geldik. Arka parçayı da örerken şimdi şöyle yapalım. Bakın çok da güzel oldu. Şimdi komple biraz arka tarafı yukarıda olur. Ön kısım yaka kısmı aşağıda olur. O formu vermek için şimdi şöyle göstereceğim. 1 2. Bakın. Toplam 2 tane sıra gideceğim. Şimdi bir zincir çek, bir trabzan yaptım. Şimdi hemen atlıyorum. Bakın 2 zincir çekip bir trabzan yaptım. Şimdi atlıyorum hemen 3 tane yapıyorum. Bakın. Şimdi komple buraya kadar gelelim. Şu araya kadar gelelim. Burayı da göstereceğim. Evet, bakın bu ek olan yere geldim. Bakın buraya 1 2 3 yaptım. Şimdi buraya da 1 2 3. Bunu yapmak zorundayız 3 3. Çünkü kötü durur birer tane yaparsak. 1 2 3. Şimdi hemen buraya kadar yapalım. Evet, bakın buradan buraya kadar ördüm. Başladığımızda ne yapmıştık? Bu köşeye bir tane trabzan yapmıştık. Şimdi döndüm, 2 zincir çektim. Bakın bu köşeye 3 tane, bakın bu trabzan tepesi, pardon, buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi bu komple bunu gidelim aynı bu şekilde 3 tane, 3'er 3'er. Bakın bunu böyle komple 3 3 3 3 3 gidelim. Farklı bir işlem yok. Bakın böyle devam edelim. Evet, bakın şimdi geldik. Bakın buraya 2 yaptım. Hemen trabzan tepesine bir tane yaparak böyle muntazam bir şekilde düşürdüm. Şimdi aynı şekilde omuz detayına geliyoruz. Bakın buradaki, şimdi burası 5 sıraydı. Şimdi arkaya 2 ittik. 5'ten 2 çıkardığımızda 3 sıra arka omuz gideceğiz. Şimdi onu da göstereyim. Bir trabzan. Şimdi 1 2 ve 3. Aynı şekilde 1 2 3 1 2 3. Burada kaç tane yapmıştık? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Evet. Son bir tane daha yapıyorum. 1 2 3. Şimdi 2 zincir ve dönüyorum. Bir trabzan. Şimdi 1 2 3 1 2 3. Şu an zaten ikinci sıraya gidiyorum. Üçüncü sırayı gittikten sonra bitireceğim. Geldim köşeye. Bakın buraya 2 yaptım. Şuraya da bir tane yapıp muntazam bir şekilde düşürmeye çalışıyorum. Evet. Bakın omuz detayı da aynı. Böyle. Şimdi ipi koparmayalım. Diğer omuzu da öreceğim. Şimdi ipi koparmayalım ki bunları birleştirelim. Fazla ip atığı olmasın. Hemen şöyle biraz hızlı örüyorum ki fazla uzun video olmasın. Evet hanımlar, bakın yaptım. Şimdi aynı şekilde de bakın aynı şekilde de buradan başlayacaksınız. 3 sıra öreceksiniz. Aynı bunun aynısını buraya yapacaksınız ama buradan başlayacaksınız. Şimdi omuz birleştirmesini de aynı nasıl yaptıysak öyle yapacağız. Şimdi şu ilk trabzanın tepesinden geldim. Çıkış yaptım. Bakın ön yüzleri birbirine bakıyor. Şöyle bir şey yaptım, kilitledim.
1, 2, 3, 4 zincir çekip bakın bu boşluğa geliyorum. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Geldim boşluğa. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde bakın boşluklar var ya. Yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi burada da boşluk yok. Trabzan tepeleri var. Şuradan trabzan tepesine geldim. Bunun da tepesine geldim. Bu şekilde bitiriyorum. Bakın omuzu da birleştirdim. Şimdi şu arkanın diğer parçasını, şu parçasını örüp omuzu da birleştirelim. Ondan sonra yaka ve çevresine geçeceğiz. Evet hanımlar, bakın diğer omuzu da aynı şekilde yaptım, birleştirdim. Şimdi bu yakanın komple çevresine trabzan gideceğiz. 2 zincir çekiyorum. Bakın normal trabzan yapıyorum. Böyle trabzanın tam ortasından girdim. Böyle tepesine. Bakın burada zincir var ya, mesela bu zincirin böyle ortasından girin. Şimdi bu tepeye batın. Şimdi bakın trabzanın ortasından böyle giriyorsunuz. Bakın şu boşluktan yapmayın. Kötü oluyor. Şöyle tepelerine batarak trabzan yapın. Komple bunun etrafını dönelim. Şimdi buraya geldim. Yaka kısma. Buraya da bir tane yapıyorum. Evet. Bu şekilde dönelim hepsini. Evet hanımlar, bakın yakayı komple trabzan gittim. Biraz daha yakınlaştırayım şöyle. Şimdi birleştirelim hemen. Başladığımız yere geldik. Birleştirdik. Şimdi önden bir tane, arkadan bir tane alacağız. Bakın. Önden bir aldım. Şimdi arkadan bir aldım. Zaten bu lastik yapanlar bilir. Ben sürekli bu lastik formunu modeller anlattığım için bunu iyi biliyorsunuzdur. Arkadan aldım. Şu an önden aldım. Arkadan aldım. Önden aldım. Şimdi şu köşe kısımlarında kestirme yapacağız. Çünkü yakamız yuvarlak form verebilmek için. Şimdi geldim köşeye. Buradan arkadan 2 tane alıyorum. Bakın arkadan 2 tane alıyorum. Şimdi tekrar önden bir tane alıyorum. Bu şekilde bir kestirme yaptım. Ama yakanız çok fazla genişse 2-3 kestirme yapabilirsiniz. Düz devam ediyorum. Bakın arkadan ve ön kısımdan trabzanı yapıyorum. Böyle düz devam ediyoruz. Bakın 4 tane köşe var. 1, 2, 3, 4. Bu köşelerde arkadan 2 tane alıp kestirme mutlaka yapın. Yakamız yuvarlak form veriyor bu şekilde. Bakın şuraya, buraya, arkadan da buradan arkadan sadece 2 tane alabilirsiniz. Komple önden arkadan yaparak bu sırayı yapalım. Evet, geldik. Bitirmek üzereyim. Şimdi bakın 2 tane trabzan kaldığı için şuradan böyle ikisini de aldım. 1'e düşürdüm. Şimdi tepeden çıkış yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. İkinci sıraya geçtim. Önden bir tane. Bakın arkadaki trabzanı da arkadan alarak ikinci sırayı da bitirmiş oluyorum. Bakın bu şekilde ikinci sıraya yaptım. Dilerseniz bir sıra daha lastik gidebilirsiniz. Yani 2 sırada yeterli olacaktır. Ben 2 sıradan sonra daha örmeyeceğim. Sonra şunu göstereyim. Bu yakayı bu şekilde tamamlayalım, bitirelim. Şimdi geldik yeleğin çevresine. Bunun komple çevresini bakın. Bunun komple çevresini trabzan yapacağız. Sonra bu köşelere 4'er tane batacağız. Bu yakayı bitireyim. Ondan sonra anlatacağım size.
Evet hanımlar, şimdi ben size demiştim ya işte trabzan gidin, bu kenarlarını trabzan gidin, sonra lastik yapacağız. Benim de şöyle bir sıkıntı çıktı. Ben krem ipim var olduğunu sanıyordum. Meğersem ton farkı olduğu için lastik yapamadım. Yani bunun yerine alternatif olarak bu şekilde bir şey yaptım. Çünkü başka bir renk bundan lastik yapsam hoş durmazdı ama böyle de efsane bir şey oldu. Önce sık iğne gittim. Bakın bu kendi kahverengi renkten. Önce sık iğne gittim. Sonra yelpaze modelini yaptım. Sık iğneye göstermeme gerek yok. Normal bakın sık iğne tekniği. Hatta şurada size hemen göstereyim nasıl yaptığımı. Sık iğne belki bilmeyenler olur diye gösteriyorum. Komple çevresine bakın. Şöyle normalde sık iğne gittim. Hiç tel almadan, bir şey yapmadan trabzan tepelerine batarak sık iğne gittim. Ama dediğim gibi bu etrafını komple trabzan yapıp lastik yapabilirsiniz ipiniz olduğu sürece. Benim ipim yetmedi. Ton farkı olduğu için çok kötü durdu. Onun için bunu yapmak zorunda kaldım. Bir de bakın şu boşluğa toplam 4 tane sık iğne yapıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. 4 tane sık iğne yapacaksınız bu köşelere ve boşluğa batarak. Şimdi hanımlar yelpaze yaptım. Sık iğne komple gittikten sonra bakın çevresine hep gittim sık iğne. Ondan sonra zaten bakın buradan başladım yelpaze yapmaya. Şimdi geldim. Bakın askısını da yaptım. Şimdi ben size bu yelpazeyi nasıl yaptığımı göstereyim. Böyle 2 sıra sizin için sökeyim. Şimdi normalde 1, 2, 3 tane atlıyoruz. Zaten bunu çok modellerimde var. Bakın 3 tane atladım. Hatta yakınlaştırayım biraz. İki, 4, 5 ve 6. 2, 4, 6 tane yaptıktan sonra 1, 2, 3 tekrar 3 tane atlıyoruz. Şimdi gene aynı şekilde 1, 2, 3 yapıyoruz. Bakın 6 tane trabzan yapıyorum bir tane tepesine. Sık iğnenin tepesine 2, 4 ve 6. Şimdi askı yapacağız. Bakın bağcık yapacağız. Bu bağcığı yapmak için çok basit. 70 tane zincir çekeceğiz. Önce 1, 2, 3 yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 yani toplam 70 tane zincir çekelim. Ben şimdi videoyu durdurayım. 70 tane zincir çekeceğim. Yani çok basit bu işlem. Evet 70 tane zincir çektim. Şimdi normal yalancı trabzan yapacağız. 2 tane atlıyoruz. Üçüncüye batınca direkt çıkış yaptım. Normal trabzan da yapabilirsiniz. Yalancı trabzan yapıyorum ben. Normal ikili çıkarak da yapabilirsiniz. Daha geniş olur. Daha bu bağcık kalın durur. Fark etmiyor. Hani her iki türlü de olabilir. Bakın zincirleri tek seferde bakın böyle batıyorum, direkt çıkıyorum, batıyorum, direkt çıkıyorum. Bu şekilde hemen dolduralım. Evet bakın az kaldı. Doldurdum. Buraya da bir tane yapıyorum. Ve hemen yanına batıyorum. Bir sık iğne yaparak bitiriyorum. Aynı şekilde 1, 2, 3 tane yapıp atlayıp yelpaze yapıyoruz. Hanımlar bu kadar basit. Kenar oyası. Zaten daha önceden ördüyseniz benim modellerimden genelde bu kenarı hep kullanıyorum. Gerçekten de çok güzel şık duruyor. 2, 4 ve 6. 1, 2, 3. Bu şekilde yeleğin komple çevresini yapın. Ve buradaki bağcıkları da yapmayı unutmayın sakın. Eşit bir şekilde düşürtün. Bağcıklarını bakın sağlı sollu eşit şekilde düşünmeye çalışın. Bakın köşeyi de aynı şekilde eşit şekilde düşünmeye çalışın. Mesela 2 3 atlayabilirsiniz. O şekilde ayarlayın. Ben şimdi bitireyim, temizleyeyim, geliyorum. Evet hanımlar bakın bitirdim. Kenar oyalarını falan da yaptım. Temizlemedim çünkü başka işlerim olduğu için zamanım olmadı ama içi bu kadar. Fazla da pis değil ama baya bir saatim alır bunu güzelce temizlemek.
Velhasıl hanımlar bu şekilde yeleğimizi yaptık. Bakın yandan da bağcıklı. Dediğim gibi ipiniz varsa lastik formu yapabilirsiniz. Aynı buradaki gibi bir trabzan gittik. Ondan sonra önden arkadan yaparak iki sıra daha lastik gittiniz. Bu köşede de mesela trabzan yaptığınız zaman 4 tane trabzan yapacaksınız ki şuraya tam 4 trabzan yapacaksınız ki dönerken lastik formu yaparken burası böyle içe doğru katlanmasın diye. Bu şekilde hanımlar gerçekten çok basit ve çok güzel bir model oldu. Bu kahverengiler de farklı bir hava attı. Bu şekilde bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.